Herkese merhaba. Önce sebzelerle başlıyoruz. Yarım havucum var. Böyle bir miktar soğanım. Çok az pancarım. Onun hepsini eklemeyebilirim. Yavaş yavaş ilave ediyorum. 2 diş sarımsak ve bir tane de defne yaprağım var. Sebzelerimi doğruyorum. Onlar haşlanırken biz de tavuk harcını hazırlayacağız. Çok az da kerevizim var. O da gelecek birazdan. Böyle bir miktar. Bunları haşlıyorum hemen. 500 gram tavuk etim var. Organik bir tavuk kullanıyorum. Tavuk göğsü ya da tavuk budu da kullanılabilir. Önemli olan tavuğu çok iyi haşlamak. Çatalı batırdığınız zaman tavuk etinin ayrılması gerekiyor. Aksi durumda salamın pürüzsüz olması biraz daha zor hale geliyor. Şöyle robotumu aktarıyorum. Şöyle hepsini aktardım. Kullandığınız robot küçükse 2 parçaya bölebilirsiniz. Sebzelerimi aktarıyorum içine. Pancarı ayırdım köşeye. Onu kontrol ediyorum. Pancarın hepsini eklemiyorum. Pancarın çok baskın bir tadı var. Salamın rengi çok pembe olunca salam yediğiniz zaman pancar tadı geliyor salamdan çok. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi baharat ekliyorum. Silme 1 çay kaşığı. Karabiber. Silme 1 çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı kekik. 1 çay kaşığı kişniş. Dolu dolu. Damak tadınıza göre tuz. 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi şekeri. 1, 2, 3. 3 yemek kaşığı sirke. Kıvamını da göstereyim hemen. İyice ezildi harcım. Şimdi suyunu hazırlıyoruz. 200 ml kaynamış suyum var. İçine 2 yemek kaşığı kolajen sığır jelatini ekliyorum. Şöyle bir. Bu da 2. Hemen karıştırmak gerekiyor. Birkaç dakika karıştırdım. Jelatinim eridi. Çok az kaldı içinde. Robotuma aktarıyorum ve robotu çalıştıracağız. Bir tane su şişesi. 500 ml'lik. Bir kısmını Antep fıstığı ile yapmak istiyorsanız sade kısmı doldurduktan sonra Antep fıstığı ekleyerek karıştırıp üzerine böyle ilave edebilirsiniz. Bu şişelerde şeklini fazla sevmiyorum. İlk defa şöyle deneyeceğim. İlk defa deneyim. Aslında bir kere arta kalanı şişeden dökmüştüm. Olmuştu böyle canlı bir tabakta. Şu an tekrar deniyorum. Üzerlerini tamamlıyorum şöyle. Yarın devam ediyoruz. Bir gün beklettim dolapta salamlarımı. Dolaba kaldırmadan önce bir streç filmle örttüm ki kurumasın. Aksi durumda en üst kısmı kurur. Çok da bir sorun olmaz ama. Şöyle şundan başlayalım aslında.
Bir makas kullanıyorum. Hiç derine daldırmadan çok yüzeysel kenara yapışan kısımları kurtarıyorum şöyle. Şöyle kendime bir yer açtım. Bu şekilde. Tariflerimi beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun, hoşça kalın.